Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bir kenar modeli çalışacağım. Bunun için cotton gold bir iplik kullanacağım ve 3 milimetre tığ kullanıyor olacağım. Öncelikli olarak 10 tane zincir çekerek başlıyorum. Oldukça kolay bir model. 10. zinciri çektikten sonra ilk zinciri atlıyorum ve ikinci zincirden başlayıp 9 tane sık iğne örüyorum. ...14 tane zincirle devam ediyorum. Ve az önce ördüğüm sık iğnelerin üçüncüsüne tığımı batıp ilmek kaydırıyorum. İlk zincirden başlayıp geriye doğru 8 tane sık iğne örüyorum. Dönüş için bir tane zincir kullanıyorum. Ve yine ilk boşluktan başlayıp aşağı doğru sık iğne örmeye devam ediyorum. 8 sık iğnenin üzerine yine 8 sık iğne örüyorum. Ve yan tarafta 2 tane boşluğum var. Onların üzerine de 2 tane sık iğne örüp toplamda sık iğne sayımı ona tamamlıyorum. Şimdi yine 14 tane zincir çekiyorum. Ve az önce ördüğüm sık iğnelerin üçüncüsünün içerisine ilmek kaydıracağım. Bu modelle daha sonraları bir büstiyer çalışması yapacağım. Modeldeki duruşunu da görmeniz için. Şimdilik sadece yapımını paylaşıyorum. İlmek kaydırmadan sonra yine yukarı doğru 8 tane sık iğne örüyorum. Bir zincirle dönüş yapacağım ve yine 8 tane sık iğnenin üzerine 8 tane sık iğne örüp devam ettireceğim. Modelin yapımı aslında bu kadar kolay. Ve istediğiniz uzunluğa kadar bu sayılarla devam edebilirsiniz. Saç bantları yapabilirsiniz, yelekler yapabilirsiniz, farklı renklerde örerek aralara motif birleştirebilirsiniz. Yani gerçekten hayal gücünüze kalmış, çok da şık duran bir model. Dönüş sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. 8 tane sık iğneyi ördükten sonra yine 2 tane boşluğun üzerine 2 tane sık iğne örüyorum ve sık iğne sayımı ona tamamlıyorum. Bir sefer daha öreceğim. 14 zincir çekiyorum. 14. zincirimi de sık iğnelerin üzerinde sağdan sola doğru üçüncüyü sayıyorum ve oraya ilmek kaydırıp bağlıyorum. İlk zincirden başlayarak yine yukarı doğru 8 tane sık iğne örüyorum. Bir zincirle dönüş yapıyorum. Ve yine ördüğüm 8 tane sık iğnenin üzerine 8 tane sık iğne örüyorum. Kalan 2 tane boşluğumun üzerine 2 tane sık iğneyi örüp sayımı ona tamamlıyorum.
Kullanacağım boyuta kadar bu şekilde devam edeceğim. Ve sonrasında son sıra olarak 12 tane zincir çekiyorum. Yine 3. boşluğa ilmek kaydırıyorum. İlk zincirden başlayıp yukarı doğru 8 tane sık iğne örüyorum. Bir zincirle dönüş yapıyorum ve 8 tane sık iğnenin üzerine yine 8 tane sık iğne örüyorum. Bant kısmını bitirmiş oluyorum böylece. Kenarları örmeye başlayacağım. Bakın 8 tane sık iğnemi ördüm. Boşlukta yine 2 tane boşluğum var yan tarafta. Onların üzerine de 2 tane sık iğne daha örüyorum. On tane sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi 2 tane zincir çekerek başlıyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Yan tarafta bir tepe noktası var. İkili trabzan örüyorum ve yandaki tepe noktasına ikili trabzan örüyorum. Aradaki zincirlerin her birinin üzerine birer tane ikili trabzan örüyorum. Düğüm noktalarında 3 tane trabzanım var ve aralara zincirlerin üzerine birer tane trabzan örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar, yani diğer köşeye kadar örmeye devam edeceğim. Tamamı ikili trabzanlarla geçiyorum. Köşe dönüşlerini de gösterdikten sonra modeli bitireceğim. Gerçekten yapımı son derece kolay, çok hızlı ilerliyor. Köşeye kadar geliyorum. Şimdi köşede son boşluğun içerisine üçlü trabzan örüyorum. 3 zincir çekiyorum. Orta kısımdaki boğuma batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Ve hemen bitimine batıyorum. Bir ikili trabzan örüyorum. Köşe dönüşünü yaptım. Sık iğnelerin tepe boşluklarına ikili trabzan örerek devam ediyorum. Ve yine son köşeye geldiğimde son trabzanımı ikili trabzan olarak değil, üçlü trabzan olarak öreceğim. Ve yine köşe dönüşünü aynı şekilde yapacağım. Burada bir köşe noktasına 3 ya da 4 trabzan örerek de yapabilirsiniz dönüşlerinizi. Bu da farklı bir teknik olarak aklınızda olsun. Evet, son trabzanımı üçlü trabzan ördüm. Yine 3 zincirimi çektim. Orta noktasına bir ikili trabzan ördüm. Bitimine bir ikili trabzan ördüm. Ve ikili trabzanları diğer köşeye kadar örmeye devam ediyorum. Son köşeme geldiğimde de bakın yine bir üçlü trabzanla köşe dönüşüme başlıyorum. 3 zincir çekiyorum. İkili trabzanlar örüyorum. İlk başladığım
köşe noktasına geldiğimde aynı noktanın içerisine yine ikili trabzanlar örüp dikdörtgen şeklimi tamamlayacağım. Her bir tepe noktasına birer ikili trabzan örerek devam ediyorum. Alçakta kalan kısımları bakın 2 tane üçlü trabzan ördüm ve köşe dönüşüme 2 tane daha ikili trabzan örüp ilmek kaydırarak son köşemi de tamamlıyorum. Modelimizin yapımı bu kadar. Umarım benimle birlikte örüp keyifle kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.